Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün artık Yama'dan sonra arkadaşlar bir koca rehber videosu çekme kararı aldım. Çünkü bildiğiniz üzere DSO'ya çok büyük bir yama geldi. 100 level yaması, Karanlık Miras adında. Bu yama ile birlikte oyunda her şey değişti. Bütün gengeler, çektiğim rehber videoların hepsi alt üst oldu. Artık yeni bir sistem getirdiler oyuna. Şimdi ben de bu sistemi yaklaşık bir haftadır analiz ederek oynuyorum ve artık bir video yapma kararı aldım. Çünkü çok fazla takipçimden işte hangi itemi kullanacağız, hangi taşı takacağız, artık ne yapacağız, kordu çöp mü oldu gibi tarzında yorumlar aldım. Şu yeni sistemde okçuyu birazcık böyle map'te güçsüzleştirdiler. İyi mi oldu? Pek iyi olmadı ama PvP'de birazcık buffladıklarını fark ettim. Artık PvP'de okçu karakteri eski zorluğu yok. Şu gördüğünüz gelişi güzel atışa bayağı bir bufflamışlar. Gelişi güzel atışın bunlar bufflanması sayesinde karakter biraz kolaylaşmış. Zaten okçu oynayan arkadaşlar karakterin zorluğundan şikayet ediyorsa eğer şimdi ben bayağı bir test ettim. Karakter birazcık daha kolay geldi bana. Ama şimdi neyse arkadaşlar bu kadar yorum yapmam yeterli. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere bildiğiniz üzere bu video bir rehber videosu olacak. Fakat bu verdiğim bilgiler yani %100 doğru olmayabilir. Çünkü benim daha görmediğim etkinlikler, daha analiz edemediğim itemler var. Şu anlık analiz ettiğim itemlerle ilgili size bir itemlere geçelim. Şu anlık analiz ettiğim itemlere göre bir analiz yaptım. Gördüğünüz üzere itemleri bu kadar dizebildim. Fakat şurada kullandığım itemlerin %80'ini kullanmayı düşünmüyorum. Çünkü şimdilik çar birazcık kendini taşıyabilsin diye böyle bir dizim yaptım. Gördüğünüz üzere şöyle bir ufaktan değerlerimi göstereyim. Değerlerim böyle. Şimdi Yama'dan sonra çok önemli olan birkaç şey söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar bu DSO'da yaklaşık 8-9 yıldır herkes en önemli değer olarak hasarı biliyor. Yani herkes bir çarın değerlerini falan filan merak ettiğinde ilk önce hasar sorarlar. Hasarın kaç derler. Fakat bu yeni yama ile birlikte ben bunun değiştiğini düşünüyorum. Çünkü artık kritik değeri artık bence en önemli değer. Çünkü kritik darbe ve kritik hasar yamadan sonra birleşti. Artık kritik değeri diye bir şey ortaya çıktı. Eskinin diliyle anlatmak gerekirse ne kadar çok kritik darbeniz varsa o kadar çok kritik hasarınız oluyor. Şöyle üzerine getireyim. Gördüğünüz üzere bakın. Şu an mesela benim kritik hasarım %302'ymiş. Ve ben bu kritik değerini arttırdıkça bu kritik hasar da artıyor. Kritik darbe ve kritik hasarı endekslemişler. Yani bu yüzden bence bu yamadan sonra en önemli şey kritik. Ona göre de bir build yaptım. Size şimdi bu build'i paylaşacağım. Bu arada bir tane daha önemli bir şey var. Oyuna yeni bir şey daha eklendi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ben 4 saldırı hızı yaptım. Bu 4 saldırı hızını bile yaptım. Çünkü oyuna yeni eklenen bir şey var. Savaş çılgınlığı buff'ı diye bir şey var. 4 saldırı hızından sonra açılıyor. Canavara her vuruşunuz size bir stack kazandırıyor. Bu stack 100 kere birikirse size 30 saniyeliğine %100 hasar artışı buff'ı veriyor. Bu da gayet OP bir şey. Mesela benim 127k hasarım var. Bunu 200k'ya çıkartıyor diyebilirim size. Yani artık eskisi gibi hasar dizmenize gerek yok. Saldırı hızınızı 4'ten yukarı çıkarttı. Zaten hep 30 saniye boyunca sizin hasarınız sürekli %100 hasar artışı olarak artacak. Bu da size map'te bayağı bir güç sağlayacak. Bu yüzden artık saldırı hızınız hiç yoktan en az 4 olmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Bu yeni mekanikle birlikte saldırı hızı ve kritik. Bu iki şey oyunda aşırı önemli. Hasar 3. plana düştü benim gözümde artık. Hasar 3. planda. Bir de gördüğünüz üzere burada hareket hızı falan filan var. Konsantrasyon yenileme var. Artık bunları da falan filan görebiliyoruz. Şimdi artık itemlere geçelim. Hangi itemleri kullanmalısınız? Şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar ben sadece kolye kullanıyorum. Niye kullanıyorum? HP kazanmak için. Gördüğünüz üzere 2 milyona yakın bir HP'm var. Bu HP'min bayağı aslında burada oluyor. Mesela şunu çıkartayım. Gördüğünüz üzere 300k HP gitti arkadaşlar. Niye diye sorarsanız temelinde şu an %100 platlı bir tane sarışı bulmuşum. 55k HP veriyor. Bunu HP büyüleriyle bufflayıp HP taşları taktığımda buradan çok bayağı büyük bir HP kazanıyorum. Şimdi size gelelim benim tavsiye ettiğim tılsıma. Şimdi geldik buraya, gördüğünüz üzere A2 tılsımı. Ben size bu tılsımı tavsiye ediyorum. Çünkü gördüğünüz üzere av tuzağının yeteneğini 4 arttırıyor. Şimdi bu niye bu kadar önemli? Çünkü gördüğünüz üzere okçuda artık patlayıcı ok zırh kırma skill olarak sayılıyor tabi ama artık bence bir tane daha çok önemli bir zırh kırma skill var. O da gördüğünüz üzere av tuzağı. Av tuzağını şöyle bir fullleyeyim gördüğünüz üzere. %65 hasar verir ve %60 zırh kırar diyor. Fulllediğimizde. Şimdi bu gördüğünüz tılsım da bunu 4 arttırıyor. Her seviye başında %5 zırh kırma verdiğine göre 4 arttırırsak %80 zırh kırabiliyoruz. Bu da kolyeler arasında gördüğüm en iyi özellik bence.
Bu yüzden şimdilik size A2 tılsımını tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi ondan sonra paltoya geçersek, palto olarak ben hala kullanacağımız palto olarak şunu göstereyim. İleride büyük ihtimal gelir ama şimdilik ESO bir tane takın ama gene de ileride kesinlikle takmanız gereken palto hala ben sert magma olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha hala sert magmadan iyi bir palto görmedim. Ama yenisi gelirse bu okçu rehberini yenileyebilirim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere kemere geçtim. Kemer hakkında çok fazla alternatif var. Kemere daha karar veremedim. Çünkü daha çok fazla görmediğim kemer de var. Ayrıca şu kemeri göstereyim. Bu gördüğünüz üzere araya 4 yetenek veriyor. Bazı arkadaşlar bunun iyi olduğunu söyleyebilir. Ama ben skill diziliminde arayı kullanmıyorum. Çünkü yetenek aydınlığı geçtiğimizde anlatacağım size. Bu A4'ün kemerini ben pek beğenmedim. Kemer olarak büyük ihtimal arkadaşlar size şöyle göstereyim. Size büyük ihtimal ben Azim kemerini tavsiye edeceğim. Çünkü şu an bundan iyi bir kemer göremiyorum yani eşsiz olarak. Büyük ihtimal size şu an Azim kemerini tavsiye ediyorum. Yani bunu kullanabilirsiniz. Eğer 145'ini artık bir yerden bulabilirsek 145 level kullanmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar benim en OP bulduğum itemlerden başında gelebilir şu an. Çünkü bayağı bir araştırma yaptım. Araştırmalar sonucunda şu yüzüğü buldum. Arkadaşlar şu yüzük Brigavik'te materi fırtınaları oluyor. Gidiyorsunuz, tıklıyorsunuz, 100 materyal veriyorsunuz. Bir tane portal açmaya çalışıyorsunuz. O portalın adı da Unutulmayan'dı. Gördüğünüz gibi bizim şu an önce Unutulmayan 4/5 yazmış. Unutulmayan anı map'imde arkadaşlar bu eşsiz itemler çıkıyor. Gördüğünüz üzere increases the dexterous smiting talent by 12. Yani şu talent'ı 12 arttırıyor. Şimdi arkadaşlar bu niye bu kadar önemli? Bunun bu kadar önemli olmasının sebebi şu bilgelik yeteneklerini 12 arttırması. Mesela bu özellik, bu yüzük 12 veriyor, bu yüzük 12 veriyor. İkisi de 12 verdiği için çift veriyor. Şimdi mesela arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Kendi kendine 24 oluyor. Ben mesela bunu 60 versem bu 84'e kadar çıkıyor. Yani bilgelikten aldığım hasarı daha da arttırıyor. Yani gördüğünüz üzere arkadaşlar şu an benim gözümde en iyi yüzük bu. Ben bundan iyi bir yüzük görmedim. Ayrıca üzerinde temelinde saldırı hızı var ve eşsiz değerlerinde de saldırı hızı var. Bu kadar yani şu an iyi bir yüzük yok. Ben bu yüzükten çift kullanmayı düşünüyorum. O kadar iyi bir yüzük yani. Benden kesinlikle tam not alır diyebilirim size. Bu arada şunu da hemen 24'tü. Hemen tamamlamak için 36 versem yeterli arkadaşlar. 36 veriyorum. 36. Tamam. Bunu da fulle. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bu çift yüzüğü kullanıyorum. Fakat aktarımları birbirinden değişik. Biri gördüğünüz üzere hasar aktardım. Çünkü teberinde güzel hasar veriyor. Ayrıyeten çok fazla yani kritik çarıda full kritiğe yatırmak istemiyorum. Hasarı da yani azıcık bırakmak istemiyorum. Bir yüzüğe hasar aktardım, bir yüzüğe kritik aktardım. Ama gördüğünüz üzere bunu 10 soda çektim. İçine trapez taşlarımı taktım. Buradan mesela çok sağlam kritik alıyorum. Mesela 266k kritiğim var ya. Bir çıkartıyorum 200k kalıyor. Silah üstünden bile fazla veriyor arkadaşlar. Bakın bak silah üstü çıkarma 227 kalıyor. Bundan çok sağlam kritik alıyorum şu an. Ayrıca temelinde güzel saldırı hızı da var. Mesela 4 saldırı hızım var ya. Şu ikisini çıkardım. 3.70'e düştü. Yani bunlar bayağı bir saldırı hızı veriyor. Saldırı hızı, kritik, hasar hepsini verdiği için birine hasar aktardım. Birine kritik aktardım. Taşlarla birlikte bu buffladım. Yüzükler de böyleydi. Siyah süsüne geçelim. Siyah süsü şu anlık siyah süsüne daha tam bir karar vermiş değilim. Siyah süsünde güzel bir eşsiz bulamadım. Ana map'ini siyah süsünü daha düşüremedim ama ana map'inin kesinlikle siyah süsünü kullanacağım. Çünkü eşsiz değerlerinde bu nesli de kritik veriyor. O da mükemmel bir şey. Yani şu Brigavik'teki materi portallarından çıkan unutulmayan anı map'inde arkadaşlar. Hatta şimdi size bir ekran görüntüsü gösteriyorum şu an. Gördüğünüz üzere bütün itemlerin ekran görüntüsü. Şu an bir bakın. Gördüğünüz üzere bu silah süsünü buraya takacağım. İçine kritik aktaracağım her zamanki gibi silah süsü olduğu için. Kritik aktarımları, kritik taşı o silah süsünü buraya takacağım. Arkadaşlar şu anlık elimde gördüğünüz yırtıcı var. Yırtıcı silah. Bu yırtıcı silah şu an benim en güçlü bulduğum silah. A2 silahına mesela baktım. A2 silahın temelinde 2k kritik var. Çok bir işime yaramaz. 0.18 saldırı hızı çok düşük dedim. Gerçekten yani bayağı düşük bir saldırı hızı var. 145 olmasına rağmen 2k hasar veriyor. Bence A2 silah çok kötü bir silah. Pek tavsiye etmiyorum. Şu an size tavsiye ettiğim silah kesinlikle yırtıcıdır. Çünkü yırtıcı çok güzel saldırı hızı veriyor. Gördüğünüz gibi mesela saldırı hızım 4 ya. Bunu bir çıkartıyorum abi saldırı hızı bitiyor. Yani ben neredeyse bütün saldırı hızını buradan alıyorum. Bu arada arkadaşlar artık bir devrin sonu geldi. Artık silah hasar aktarmayı tavsiye etmiyorum. Çünkü yeni metada silah saldırı hızı atıp saldırı hızı taşlarını taktığınızda çok sağlam saldırı hızına erişiyorsunuz. Ve sadece buna saldırı hızı aktarmanız yetiyor. Başka bir iteme saldırı hızı atmanıza gerek kalmıyor 4 hız ulaşmak için.
Gördüğünüz üzere itemlerin değerli çok kötü. %32, %52. Ama daha iyisini bulamadığım için şimdilik bunu takıyorum. Daha iyisini bulursam değiştiririm ama yine de benim size tavsiye ettiğim silah yırtıcı da değil. Şimdi arkadaşlar benim size tavsiye ettiğim silah kesinlikle Gwanfera silahıdır. Benim gözümde şu an oyundaki en iyi silah Gwanfera silahı. Çünkü gördüğünüz üzere eşsiz değerinde kritik veriyor. Bu 71 level olduğu için düşük. Siz bunu 145 level hayal edin. Ayrıyeten çok güzel bir buff'ı var. Ayrıyeten bunun bir taşları var arkadaşlar. Şimdi size göstereyim şunun taşlarını. Bunun taşları şöyle taşları var. Bu taşları da şu mücevherler kısmına takarsanız buff'ı daha da arttırırsınız. Yani şu set Gwanfera'nın silahı ve Gwanfera'nın okluğu. Set değil aslında bunlar. Artık 2S sistem, artık bunlar set değil. Bu 2S sistemi takarsanız gördüğünüz üzere çok sağlam buff'lar veriyor. Bu da kritik veriyor. Bu da kritik veriyor. Yani deli gibi kritik kazanıyorsunuz. Bir de burada saldırı zaklarınızı hayal edin. Saldırı hızınızı yükseltirsiniz. Size tavsiye ettiğim artık silah ve okluk Gwanfera yayı ve Gwanfera okuludur. Şimdi okullarda gördüğünüz üzere kritik aktardım. Kritik aktarımı yaptım. Şimdilik öylesine taktığım bir okluk. Tavsiye ettiğim okluk gene Gwanfera okluğu. Şöyle ikisini takayım. Şunlar düşük level. Bunların tabi 145 levellerinde yenilmez etkinliği geldiğinde falan filan düşünmenizi tavsiye ederim. Eğer okçu oynuyorsanız bayağı sizin işinize yarayacak itemler. Bence okçunun yeni build'i artık Gwanfera build'i olacak. Ayakkabıya geçersek. Ayakkabı yine anı itemlerinden bir ayakkabı. Eşsiz. Gördüğünüz üzere temel değerinde daha fazla hareket hızı veriyor. Bir de Decisive Strike yani kritiği arttırıyor. Ben mesela burada 64 tane ustalık kullanıyorum. Gördüğünüz üzere onu 80'liyor. Yani 16 kendisinden veriyor. 64'te ben kullanıyorum. 64 16 80'liyor gördüğünüz üzere. Direkt fullüyor. O kadar güzel bir item. Hem size bir gerekte boş yer bırakıyor. Üzerine temel değerlerinde gördüğünüz üzere ayakkabının kritik var. Ve şu an oyunun en önemli şeyi kritik olduğu için ben bayıldım bu ayakkabıya. Gayet mükemmel bir ayakkabı. Hem kritiği bilgelikten arttırıyor hem kritiği temelden güzel veriyor. Ayrıca güzel değerlerde bulursanız bir de bir hareket hızı arttırırsanız hareket hızı direkt fulllersiniz. Gördüğünüz üzere benim yaptığım gibi hareket hızım gayet fazla. Şimdi arkadaşlar eldivene geçelim. Eldiven eşsiz itemlerin eldivenini ben tavsiye etmiyorum. Bu eşsiz itemlerin eldiveni de var. Eldiven olarak şu an tavsiye edebileceğim gerçekten bir eldiven yok arkadaşlar. Piyasada böyle adam akıllı bir eldiven bulamadım. Aktarım olarak da eldivene hasar düşünüyorum. Artık eldivene saldırı hızına gerek yok. Çünkü silahtan bayağı bir saldırı hızı alıyoruz. O yüzden artık eldivene saldırı hızı aktarmanıza gerek yok. Eldivenden bayağı bir hasar almanız gerekli. Bu yüzden azmi eldiveni kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar zırha geçtim. Zırh olarak bayağı bir alternatifiniz var. Bu setin zırhını kullanmayı düşünüyorum ben. Çünkü çok gene aynı şekilde bilgelik değerimi arttırıyor. Bu unutulmayan ana itemleri bayağı bir işimize yarayacak. Mesela çift yüzük kullanacağız. Ayakkabı kullanacağız. Zırhını kullanacağız. Kemerini bile kullanabiliriz az bir kemer yerine. Belki belli olmaz. Ama bir tek eldivenini de beğenmedim itemler arasında. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere zırhı bu anı setinin zırhı olacak. Aynı şekilde zırh aktarımımızda taşlarla çok güzel bir zırha erişebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar omuzluk olarak bir tane aklımda alternatif var. O da şu kraliyet omuzları. Gördüğünüz üzere av tuzağına %20 bekleme süresi azaltma. Aynı şekilde 3 konsantrasyon veriyor. Bence şu anlık en OP omuzluk bu. Ben daha bundan güçlü bir omuzluk görmedim ama sıkıntısı 145 level düşmüyor. Bununla 145 level bulabilirsek artık bulacağız. Bulamazsak da 100 level kullanacağız. Bu omuzluk çünkü bayağı iyi bir omuzluk. Bayağı bir bufflıyor. Bu yüzden bu omuzluğu kullanmayı düşünüyorum. Şu an benim build'imde. Ve aynı şekilde omuzlarda direnç aktarmayı düşünüyorum. Şu anlık bakmayın çok dağınık durduğunda daha aktarımları yapmadım. Bildiğiniz üzere yama daha yeni geldi. Omuzlara direnç aktarmayı düşünüyorum. Şimdi geldik başlığa. Başlığa da arkadaşlar ben garip bir şekilde başlığa da direnç aktarmayı düşünüyorum. Şu anlık. Ama tabi bu kararım değişebilir. Başlığa artık zırh direnç onu sizin kararınıza bırakıyorum. Çarınızda hangisi düşükse başlığa ya zırh aktarın ya direnç aktarın. Yani ilk bu ikisinden birini aktarın. Başlık olarak size tavsiye edebileceğim maalesef hiçbir item yok. Başlık olarak hiçbir item beğenmedim. Yani şu anlık elimde bu item var. Eşsiz yerinde güzel direnç verdiği için birazcık direnç ve zırh karışımı aktardım. Hem direnç hem zırh kazanıyorum. Başlıkta artık size bırakıyorum. Başlık sizin kombininize göre. Çünkü ben adam akıllı bir başlık bulamadım. Yani en iyi bulabildiğim başlık sanırsam bu. Daha iyisini de bulur muyum? Eğer bir tane daha koruyucu rehberi yaparsam orada görürsünüz. Şimdi geldik arkadaşlar yetenek ağacına. Yetenek ağacında ben kendi dizilimi göstereyim. Ben yetenek ağacını yaklaşık bir haftadır böyle oynuyorum. Böyle dizdim. Şimdi niye böyle dizdim? Size anlatayım.
Şimdi artık okçuda en önemli şey düz vuruş olarak tabir ettiğimiz gelişi güzel atış. Bu gelişi güzel atış bayağı önemli skill. Bu yüzden 10 tane verdim. Artık %175 hasar çıkartıyor. Her verdiğinizde %2,5 artıyor. Bu yüzden bayağı bir etki yaratır bize. Bu yüzden bunu kullanıyorum. Ayrıca bu gelişi güzel atışı daha çok kullanmak için buradan konsantrasyon maliyetini düşürmeye 10 verdim. 11 konsantrasyon azaltıyor bunun sayesinde. Bayağı bir fazla atabiliyorum. Ve de gördüğünüz üzere ilk baştaki yükselen güce verdim. Çünkü gördüğünüz üzere bu yükselen güç %1 skill'lere hasar veriyor. Mesela şuna baktığınızda arkadaşlar bu da %1 hasar veriyor. Ben buna verip ikisine birden hasar vermesini daha mantıklı buldum. Çünkü ben bu skill'lerin ikisini de kullanıyorum. Gördüğünüz üzere ikisi de şu an skill barımda mevcut. Ben bu skill'lerin ikisini de kullandığım için bu yükselen güce verdim. Yükselen güç ikisine birden %1 hasar veriyor. Bu da bayağı mantıklı olduğunu düşündüğüm için buna da 10 verdim. Şimdi arkadaşlar herkes yeni arı skill çok kötü diyor. Fakat bence yeni arı skill'i bazı yanlardan kötü ama ben yeni arıları farklı bir şekilde kullanıyorum. Yeni arıları bu gördüğünüz dikenli yolla birlikte combo aldım. Artık arı hiç kullanmıyorum. Arı skill varımda bile yok ama dikenli yol gördüğünüz üzere şurada verdiğim ustalık sayesinde düşmanları arılıyor. Yani buna bir tane veriyorsunuz arkadaşlar. Dikenli yol hem sersemletiyor hem hasar vuruyor hem de düşmanları arılıyor. Bayağı güçlü bir skill. Bu yüzden kesinlikle dikenli yollarınızı tavsiye ederim. Arı skillini hiç kullanmanıza gerek yok. Şimdi diğerine geçelim. Artık biliyorsunuz okçunun en önemli skilli patlayan ok yerine artık köpekler oldu. Artık köpekler hayatımızın bir parçası, artık sürekli köpeklerle oynamak zorundayız. Bu yüzden köpeklere 5 verdim, köpekleri güçlendirdim. Artık 6 tane köpek benimle birlikte dolu. Yani destekleyici görevde bayağı bir bulunuyorlar. Artık benim yaverlerim köpekler. Bunlarla birlikte oynuyorum sürekli. Şimdi biraz bundan bahsedeyim. Buna verdim. Bu özellik benim kurtlarımı sonsuz yapıyor. Yani eskiden mesela kurt çağırıyordunuz 30 saniye kalıyor gidiyordu. Şimdi bununla birlikte, bu yeni verdiğim özellikle birlikte kurtlar sonsuza kadar benimle birlikte kalıyor. Bu çok güzel bir özellik. Hani kurtların sonsuza kadar kalması. En iyi alternatif şu an verebileceğim bu. Bu yüzden buna verdim. Bu arada burada marking wave yani işaretleme dalgası diye çeviriyor Türkçesi. Buna vermemin sebebi bak gördüğünüz üzere patlayıcı oku artık hiç vermemişim. Çünkü zırh kırması %2 artı. %2 artı hiç bana çok bir şey sağlamaz. Onun yerine mesela gördüğünüz üzere bu %5 her seferinde arttırıyor. Bu bile daha iyi ondan. O yüzden artık ben patlayıcı oku hasar vermek için değil de zırh kırmak ve bunun sayesinde işaretlemek için kullanıyorum. Toplu yaratıklara bu patlayıcı oku kullanıyorum. Hepsini işaretliyorum. Ayrıca hepsinin zırhını kırıyorum. Bu yüzden bu işaretleme dalgasına verdim. Şimdi arkadaşlar bunu anlatmıştım zaten demin dikenli yolda. Bu gördüğünüz zehir ustası. Bu zehir ustasını ikiledim. Artık 4 build arasında ben zehir build'ini tavsiye ediyorum. Okçu için bence en iyisi bu. Ben bu build'i kullanıyorum. Tecrübe ağacı bu kadardı. Şimdi birazcık bilgeliğe geçelim. Bilgelik eskisiyle aynı. Neredeyse hiçbir farkı yok. Size tavsiyem kritikle başlayın. Kritikle fulllemeye başlayın. Sonra tekel bence artık yeni meta tekel. Ben artık tekelle oynuyorum. Tekel, hasar, saldırı hızı bunu fullleyin. Ondan sonra buradaki hasar ve kritiği fullleyin. Ondan sonra artık HP, direnç, zırh bunlar çok önemli. Bloğa da artık kırarsa 40 verebilirsiniz. Şurada HP yenilemeyi en az verin. Bu ile buna fullleyin abi. 60, 60, 120. 30 da buna verebilirsiniz. Gördüğünüz üzere bunlar zaten her zamanki şeyler. Bunlar zaten klasik arkadaşlar. Bu çatışmadan da ikinci şansı. Artık stratejik avantaj eskisi kadar OP değil. Bence artık okçarla ikinci şans kullanabilir. İkinci şans çevireceksiniz. Bilgilikten çok fazla atmaya gerek yok. Eski bilgilikle aynı olduğu için bunu biraz hızlı geçeceğim arkadaşlar. Şimdi gruba geçelim. Grup sistemi birazcık değişti. Nasıl gördüğünüz üzere aynı. Burayı hiç anlatmıyorum bile. Yeni grup sisteminde artık bilgilik düşme drop'unu, kazandığınız tecrübe puanını, sonra kaygı partisi düşme drop'unu, Andramant düşme drop'unu, altın düşme drop'unu ve küre partisi düşme drop'unu arttırabiliyorsunuz. Buraları zaten fullleyin. Yani artık puanınız yettiği kadar hepsini fulllemeye çalışın. O an Andramant mı kasmak istiyorsunuz grupla? Andramant'ı fullleyin. İşte o an ne bileyim kaygı partisini mi kasmak istiyorsunuz? Kaygı partisini fullleyin. Artık burası size kalmış. Buraya atmak gerekirse 21 hız fullle, 50 zehir fullle, 4'te işte 30 saniyede bir %3.5 kritikler veriyor. Gayet OP. Şöyle ağacı her zamanki gibi 25 hasar, 25 def, 5'te bu gözlerine verebilirsiniz. Grup müsabakalarına girdiğinizde 5 bununla alın, 5 de bununla alın. Buna 10 tane verirseniz güzel. Arkadaşlar birazcık rünlerden bahsedeyim. Şimdi rünlerine girmek gerekirse rünlerde gördüğünüz üzere burada kritik rünlerini efsaneye çektim. Hem yılbaşı kritik ürünlerini hem normal kritik ürünlerini efsaneye çektim. Kritik ürünleri kullanıyorum. Hasar ve
ayak hızını efsaneviye çektim. Sonra HP ve saldırı hızlarını efsaneye çektim. Artık burada tozum bitmeye başladı. 3 tane konsantrasyon ESC'ye çekebildim. İlk konsantrasyon kaldı. Önemsiz bulduğum zırhlarda 5 tane pembe olarak duruyor. Artık onları da yavaş yavaş SEO çekeceğim. Gördüğünüz üzere burada 5 tane pembe direnç var. Bir tane grup bilgelik durumu arttırma var. 2 tane bilgelik taşı. 2 tane de konsantrasyon ürünü var. Şimdi arkadaşlar bu konsantrasyon ürünü bence artık okçunun en önemli ürünüdür. Niye diye sorarsınız. Mesela şunu bir çıkartayım arkadaşlar. Bir dakika size. Konsantrasyon ürünü çıkardım. Bu konsantrasyon ürünün üzerine ne yazıyor? Saniyede konsantrasyonun 5.20 kadarını yeniler. Mesela benim konsantrasyon yenilemem kaç? Şu an saniyede 17 konsantrasyon yeniliyorum. Bunu takıyorum arkadaşlar. Gönlünüzde 29 oldu. Saniyede 30 konsantrasyon kazanıyorum. Bu da ne kadar çok konsantrasyon kazanırsam o kadar çok konsantrasyonu hızlı birikir. Hızlı birikirse skill'leri daha hızlı kullanırım. Mesela bu gelişik uzayıcı daha hızlı kullanırım. Bu yüzden bu konsantrasyon ürününü bayağı bir önem vermeniz, en az 5 tane efsane takmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, elimden gelince sizi bilgilendirdim yamada ne olup ne bittiğine dair. Benim tavsiyelerime uyarsanız hesabınızı güçlendirmeniz kesinlikle daha kolay olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.